Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler, bugünkü paylaşımımız daha önce Nisan ayında aldığım yağmur suyuyla yoğurt mayalamıştım, süt mayalamıştım. Bu suyumuzu da 13 Mayıs gibi aldım. Normalde 14 Nisan'la 14 Mayıs arası Nisan ayı kabul ediliyor. Rumi takvime göre galiba. Yani bu tabii ki şifalı bir su. Nisan yağmuruyla alakalı, şifasıyla alakalı, yine tarihsel süreçte Nisan yağmuruna ecdadımız nasıl bakmış, onunla alakalı ben bir video çekmiştim. Tabii arzu edenler onu da izleyebilir. Ben gerçekten 13 Mayıs'ta mayalanan sütle de yoğurt oluyor mu? Şimdi onu deneyeceğim. Tabii ki Nisan ayında aldığım yağmur suyuyla süt mayaladım, tuttu. Ama geç tutuyor kıymetli izleyenler. Yani bir 15-16 saat gibi sürdü. Tabii bir arada bu süt soğumuştu. Altına şöyle sıcak su koydum. Bir kapta suyu ısıttım. Bu kavanozu da o kabın içine bu şekilde oturttum. Yani 15-16 saat gibi tuttu. Tabi bu sütü ben biraz fazla ısıttım. Çünkü su koyacağım sonuçta. Mayıs yağmuruyla da yani 13 Mayıs yağmur suyuyla da süt tutar mı deneyeceğiz bakalım. Tabi ben bu konuyla alakalı biraz araştırma yaptım. Kütahya ilimizde bu Nisan, hatta onlar Hıdrellez günü alıyorlarmış. Yani 6 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs'ta çiğ taneleriyle, yani gece bitkilerin, otların üzerine düşen çiğleri kaşıkla bir kaba topluyorlarmış. Böyle bu şekilde otların üzerinden. Onlar çiğle yapıyorlarmış ve o mayayı bir yıl kullanıyorlarmış. Tekrar bir yıl sonra Mayıs ayı geldiği zaman da tabii ki o eski mayaları değiştiriyorlarmış. Yeni maya elde ediyorlarmış. Tabii o Mayıs ayında elde ettikleri yoğurttan da mayadan da ekşi mayalı ekmek yapıyorlarmış. Yani onu ekmek yapımında da kullanıyorlarmış. Tabii bu gelenek ta eski Türklerden beri günümüze kadar ulaşan bir gelenek. Tabii ki orada bir köylümüzün anlattığına göre atalarımız tabii akşamdan hayvanları sağmışlar. Sütü de dışarıda bırakmışlar. Tabii bu ne zaman? Hıdrellez günü, yani onu takip eden 3 gün. 6, 7, 8 Mayıs günlerinden birinde tabii sabah kalktıklarında tabii süt mayalanmış. Yani zaten bir takım gelenekler, bir takım kullandığımız uygulamalar falan, bunlar tesadüfen, tecrübeyle, deneme yanılma yoluyla elde edilen bilgiler. Yani bugün bizim kullandığımız bir kısım bilgiler bu şekilde. Tabii ki yoğurt mayalamayı da ecdadımız bu şekilde yani fark etmiş, tesadüfen öğrenmiş. Şimdi az önce de ifade ettim. Bu suyla yoğurdumuzu mayalayalım ve soframızla kapatalım üzerini, bakalım tutacak mı? Yarım su bardağı ilave edeceğim. 5-6 saat sonra bunun altına yine bir kapla ben sıcak su koyacağım. Yani sütümüzü bir kere daha ısıtmış olacağız. Evet. Mayıs suyumuzu koyduk. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, inşallah tutar. Biz de tutup tutmadığını görmüş oluruz.
Ve bu yine devamını da sizlerle paylaşırız. Kavanozumuzun kapağını kapatıyoruz. Evet, ben şöyle sütü ellediğimde yani elimi hafiften yakıyor gibi, sıcaklığı da o kadar. Aslında biraz daha fazla olsa olabilirdi. Çünkü sonuçta su sıcak mayalamakta bence bir mahsur yok. Evet, şimdi bunu böyle bastırıyoruz. Burası da balkonumuz, güneş alıyor, kapalı. İnşallah sütümüz mayalanır. Kıymetli izleyenler, 13 Mayıs'ta aldığım yağmur suyuyla yine süt mayalamıştım. Daha önce 3 Mayıs gibi aldığım suyla denemiştim, tuttu. Bu da 13 Mayıs'ta aldığım yağmur suyuyla denedim. Şimdi bu yoğurdumuzu mayalamıştık. Yoğurdumuz tuttu ama bu sefer süt soğuktu galiba. Yani biraz geç tuttu, 20 saat gibi. Yalnız buna yarım, yani şu kadar 1 litreye yakın süte yarım bardak koydum, yağmur suyu. Biraz cıvık tuttu, yani üstte su birikmişti ama gördüğünüz gibi yoğurt kıvamında, yani şöyle ben göstereyim, bakınız yoğurt kıvamında olduğunu görüyoruz. Tabii ki ben bunun videosunu çekemedim. Biraz dolapta kalmış. Çocuklar da yemiş hatta bir kısmını, yoğurdum. Şöyle bir tadına bakıyorum. Evet, çok güzel. Yoğurt tadı var ama ekşimemiş. Yani 15 gün geçti ben bunu mayalayalı. Çekimi şimdi yapıyorum. Ekşimemiş. Eskilerimiz senede bir Nisan yağmuruyla yoğurt mayalarmış. Ve ondan sonraki mayalarda hep Nisan suyuyla mayalanan, yani yoğurdu kullanırlarmış. Mayaları her yıl değiştirirlermiş. Kıymetli izleyenler, tabii ki ben bu videoyu 2. kere çekiyorum. Buradaki amacım, bazıları dedi ki Mayıs ayı yani Nisan yağmuru özelliği göstermiyor. Ama büyüklerimiz diyorlardı ki 14 Nisan'la 14 Mayıs'ta alınan yağmur suları Nisan yağmuru özelliği gösterir diyorlardı. Ben bunu da yani ispatlamış olduk. Demek ki 14 Nisan'a kadar yağan yağmurlar, yani 14 Nisan'la 15 Mayıs'a kadar yağan yağmurlar Nisan yağmuru özelliği gösteriyor. Yoğurtta mayaladığımız zaman, süt mayaladığımız zaman tutuyor. Bunu ispatlamış olduk. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.